Bugün günlerden cumartesi. Hayalhanem olarak 2 ülke, 4 şehirdeyiz ve sizlere hayalhanem Ankara'yı tanıtmak istiyoruz. Benim Ankara sevdam 2015-2016 yıllarına dayanır. Hayalhaneme ilk geldiğimde 4 katlı diye bir medrese hayali vardı. 10 yıl sonra falan ancak alabiliriz. İşte üniversite yolunda şöyle güzel bir arsaya, işte bir dönümlük bir arsaya işte 4 katlı bir medrese yapmak istiyoruz diye. 10 yıl sonra olan hayali 1 yıl sonra falan birisi getirdi bize. Dedi ki bir arkadaşlardan birisi böyle bir arsa var. Hem de tam 4 kata kadar izin veriyorlar. Yani tam istediğimiz medreseyi kondurabiliyoruz yani oraya. Arkadaşlarla hesap kitap yapıyoruz. İşte nasıl ödeyebiliriz? Çünkü birçoğumuz öğrencilik yeni bitmiş. Yani meslek hayatına birçoğumuz yeni adım atmışız. Biz bu arsa almaya niyetliyiz diye duyurmaya başladık. Videolarda şöyle sohbetlerin arasına giriyoruz. Böyle bir niyetimiz var diye. İşte duyanlardan bir tanesi Ankara'dan geldi. 50 yaşında bir amca. Daha önce hiç görüşmemişiz, hiç tanımıyoruz amcayı. Geldi dedi ki söz vereyim bu arsayı alacaksınız madem ben size hayır yapacağım. Allah Allah. Daha önce hiç böyle bir hayır da duymamışız ha. Hasılı kelam abi sözü verdi gitti. Tekrar Ankara'ya ziyarete gittik abi. Giderken de yanımıza işte bilekliktir. O zaman zikirmatik vardı. İşte onları satıp arsaya bir şeyler yapma projemiz var. Yani arsayı satın almak için böyle küçük projelerimiz var. Ticaret yapıyoruz filan. İstediğimiz neticeyi alamazsak gideriz oraya kadar boşa gitmeyelim. Bir kermes gibi bir şey açarız. Yere bir naylon sereriz. Üzerinde bu ürünlerimizi satarız dedik böyle. Kocatepe Camii'nin işte bir köşesinde kermes yapacağız diye ilanat yaptık. İlanat yaptık dediğimizde video çektik işte. Buralar canlı yayın açmıştık o zaman hatırlıyorum. Canlı yayında böyle buralarda bir yerde yapacağız. Karanlıkta ha hiç ışık yok oralarda. Geceden ilanat yaptık. Ertesi gün oldu. Oraya yerleşeceğiz filan ama biz ağırdan alıyoruz ya kim gelecek ki diye düşünüyoruz. Yani o zaman bizi bu kadar sevenin olduğunun falan farkında değiliz. Bu imza günü yok, işte ne bileyim bir buluşma yok, bir konferans falan çok öyle şeyler yapmadık yani. İlanatı yapmışız geceden, ertesi gün kahvaltı olmuş. Rahat rahat diyoruz biz böyle keyfimize bakıyoruz filan. Zaten kim gelecek filan diye düşünüyoruz ama bizden önce birçok abimiz, arkadaşımız, kardeşimiz oraya gitmişler. Bizden önce soğukta bekliyorlar bizi ve aramaya başlamışlar artık. Hayalhanem telefonu çalıyor. Koşa koşa apar topar gittik. Tezgahı nereye açacağız? Herkes onlar bize bakıyor, biz onlara bakıyoruz. Biz de çünkü Ankara'nın misafiriyiz yani. Neyse bir yer belirledik. Belirlediğimiz yeri de buraya gelin, bizi burada ziyaret edebilirsiniz. İşte kermesimiz burada diye göstermemiz gerekiyor. O zamanlar konum falan çok fazla yok yani. O yüzden mecburen konumumuzu fotoğrafla belli etmek zorundayız. Tamam işte fotoğraf çekineceğiz. Yine Ankara'nın böyle soğuk bir kış günüydü. Şubat falandı. Hatta öğleden sonraya doğru kar yağmıştı. Ben de dedim ki yani biz de Mersin'de böyle montla gezmeye falan alışık değiliz yani. Mersin'deki yaşayan bir insanın ömrü boyunca Mersin'den çıkmasın mont ihtiyacı olmaz yani. Ceketle işte bir kalın kazakla falan işini görür. Biz de o şekilde gelmişiz yani. Üzerimizde kalın ceketler var ama üşüyoruz yani. Fotoğraf çekerken arkadaşlara demiştim yani abi böyle kasıntı gibi çıkmayın çirkin çıkarız. Yapmayın öyle. Kendinizi gevşetin o şekilde çıkalım diye böyle ikna etmeye çalışmıştım ama mecbur yani yine de şöyle çıkmışız yani fotoğrafta gülümserken bile gülümsememiz de belli yani üşüyoruz. Fotoğrafı bir paylaştık abi. Bak gerçekten o fotoğraf birçok insanın hayalhaneme hayır yapmasına vesile olmuş bir fotoğraf. Biz ondan sonra o fotoğraftan sonra hayalhanemin telefonları susmamış. Günlerce, gecelerce telefonu açmışlar. İşte biz hayır yapmak istiyoruz. Ne yapmamız lazım? Herkes böyle bir sürü insan. Ya öğrenci ise 50 lirasını göndermiş. Yaşlı teyze bileziğini göndermiş, yüzünü göndermiş. Ya biz ne yaptığımızın farkında değiliz ha. Biz Ankara'daki insanlar da çok teveccüh etti biz o fotoğraftan sonra. Ankara'daki insanlar da geldiler, bize yardım ettiler. Ya bir sürü eldiven getirmişler bize, bere getirmişler. Allah razı olsun. O Ankara'daki o küçücük kermes ve buradaki insanların o teveccühü bizlere karşı, yapılan mücadeleye karşı o teveccühü hamdolsun bütün Türkiye'de bir kermes başlattı yani. Öyle bir hadise oldu. Kermesler neticesinde 4 katlının arsasını çok şükür satın alabildik. O yüzden abi benim için Ankara'nın yeri bir başka ya. Gerçekten başka. Çıktık 4 kişi Ankara'ya geldik. Ziyaret ettiğimiz arkadaşlardan müthiş dönüşler aldık yani. İhtiyaca binaen Allah gönderdi, iyi ki geldiniz. Yani keşke her hafta gelseniz, keşke burada bir medrese olsa. Ankara dönüşü okuma kampı organizasyonu vardı. Oraya gittik, Mehmet abi de oradaydı. Ankara'da şu oldu, bu oldu diye anlattım. Sonra bir anda Mehmet abi dedi ki Ankara'ya medrese açalım mı dedi. Böyle durdum. Abi açalım dedim. Yani
Bir an orada böyle fikir öyle çıktı. Bir ziyaret nelere vesile oldu yani. Orada da yine böyle tam o esnada tabii 40-50 kişi falan varız. O esnada bir köşede çekim yapıyoruz. Çekim yaparken Mehmet abi ve ekip böyle arkadan yürüyüşe doğru gitti. Arka tarafa. Biz tabii çekime devam ediyoruz. Sonra bir yürüyüşe çıktık ormanlık alanda. Mehmet abi işte sormuş Ömer nerede falan diye. Ben de arkada yürüyordum öyle yavaş yavaş. Dedi ki sen dedi yanıma gel şuradan ayrılma. Dedim herhalde ben bir şey yaptım herhalde. Dedi, kötü bir şey yaptım yani. Hayırdır abi falan dedim, sen dedi yanımdan ayrılma. Tamam dedim, yürüyüşe devam ettik. Ben böyle gene geride kaldım, dedik yanımdan ayrılma demedim mi sana falan. Dedim abi tamam geldim. Sordum ya abi dedim, bir durum mu var, bir sıkıntı mı var, bir şey mi oldu falan diye. Yok sıkıntı yok, güzel şeyler var dedi. Tamam dedim. Biraz daha yürüdük, sonra dedi ki Ankara'ya dedim hayalhanem açılsa yanında kimi almak istersin? 2 kişi söyle çabuk dedi. Ben anladım, Ozan kamera arkasında, dedim ki Ozan olur, şey olur falan. Sonra dedi böyle bir karar verdik, biz Ankara'yı açmayı düşünüyoruz. İşte gitmek ister misin? Dedim vallahi abi dedim yani şöyle düşünüyorum, hani daha bizim İzmir olur, Muğla olur, yani Konya olur, Diyarbakır olur. Dedim abi tabii ki isterim dedim, yani niye istemeyelim. Mehmet abilerin yürüyüşü bitince geri döndüler. Geri dönerken de Mehmet abiler arkada, önden bizim kardeşler geliyor falan, işte bana böyle şey yapıyorlar omzuma. İyi bir haberimiz var sana falan. Ben diyorum ne oldu Allah Allah, şimdi 30 kişi gitti, 2-3 kişi geliyor önden, sana iyi bir haberimiz var diyor. Herhalde dedim beni orada bir şey yapacaklar, anlamadım. Sonra biri geliyor diyor ki Mehmet abiyle konuştum. Ha tamam konuşmadım, tamam neyse o söyler diyor. Allah Allah diyorum, ne oldu filan. Sonra en son tabii birkaç kardeşi dedim, tuttum ya, ne oldu siz ne konuştunuz dedi. Dedi gidiyorsun. Nereye dedi. Ankara'ya gidiyorsun dedi. Allah Allah dedim. Orada işte sen Ömer abi 2 kişi Ankara'ya gidiyorsunuz dedi. Orada dedim bir tuhaf oldum çünkü Hep duamızda İstanbul açıldı gidemedik. Bir sonraki medreseye böyle gitsek, biraz daha orada görev alsak, vazife alsak düşüncemiz vardı. Olur dedik. çünkü yani neden, şimdi belki izleyenler şunu da der ya, neden Ankara'ya gitmeye bu kadar heyecan var ki? Çünkü burada her şey sıfırdan kuruluyor. Bina sıfırdan alınıyor. Tadilatlar görüyorsunuz arka tarafı zaten. Her şeyle bizzat sen ilgileniyorsun. Ustasıyla sen ilgileniyorsun, gelen misafirle sen ilgileniyorsun, bilgisayar almasıyla, editiyle, çekimiyle. Tabi zaten amacımız da o rıza ilahi kazanıp cennete gidebilmek. Bu olduğundan dolayı da böyle bir kapıyı gördüğümüzde hemen tutmak istedik. O yüzden böyle bir istek başladı bizde. İşte Mehmet abi arabasına bindiğinde işte abi gidelim, abi biz açarız, abi şey yaparız ama daha inşaata dair hiçbir şey bilgim yok. Allah nasip etti. O 9 saat, 10 saatlik toplantının sonunda biz Ankara'ya bismillah diyelim diye adım attık. Artık hayalhanem Ankara'yı açıyoruz. Sonra bizim Ankara süreci başladı. Yer bakmaya gidiyorduk, haftada 1 gidiyorduk. Bulamadık, 2 gitmeye, 3 gitmeye başladık. Sonra biz artık Ankara'da kalmaya başladık. Sağ olsun o zaman biri dedi ki ya benim kullanmadığım bir ev var Eryaman'da, gelin burada kalın yer bulana kadar. Ondan sonra tutunca dedi zaten geçersiniz dedi işte hayalhaneme. Tamam dedik. Şimdi tamam derken ben zannediyorum ki 2 hafta, 3 hafta, 1 ay, hadi çok böyle yer aradık, 1 ay sürecek. 3 ay, 3,5 ay neredeyse yer aradık. Yani şöyle oldu, işte ilk önce Mustafa Kemal, Söğütözü, Çukurambar, işte Balgat, buralara böyle yoğunlaştık. Dedik oralarda bulalım diye. Tam böyle bir yerle anlaşma seviyesine geliyoruz. Adam tamam diyor, hadi pazarlığa oturalım deyince ya ben kiralamaktan vazgeçtim. Tamam diyoruz, neyse bir hafta daha bakalım. Böyle bir yer daha bulduk, tam anlaşma sürecindeydik. Ya ben satmaktan vazgeçtim dedi. Tamam dedik, biraz daha devam ettik. En son böyle şu anki yerimiz işte aşağı Öveçler'deki yer ve Çukurambar'da bir yer kalmıştı. Sahibine ulaşamıyorduk. Böyle ikisi yani. Son 2 seçeneğimiz 3,5 ay geçmiş. Yani minimum 100-110 binadan içeri girdik. Yani binayı gezdik. Olur mu olmaz mı diye araştırdık. Hatta şöyle oluyordu. 2 ay geçmiş üstünden, emlakçıya gidiyorum. Diyorum ki böyle bir bina alıyoruz, var mı? Tamam diyor, şurada var diyor. Onu ya gezdik diyorum. Ha öyle mi diyor. O zaman şurada var diyor. Ya onu da gezdik. Hatta diyorum onun 2 sokak arkasında da var diyor yani. Emlakçı diyor ki ya ben size ne göstereyim diyor. Her yeri gezmişsiniz zaten diyor. Bizim arkadaşlar diyorduk işte biz de yer arayalım. Tamam arayın ama diyorduk yani şeyden bakmayın. İlanlardan bakmayın çünkü biz hepsine baktık. Hatta yeni ilan düştüğünde böyle bildirim düşüyordu bize. Sonra sinirleniyorlardı işte şurası var, burası var, şura olur mu? Oraya baktık, orana baktık. Ya ona da baktık. Emlakçılara diyordum ki hatta varsa bina ihtiyacınız ben biliyorum hani yönlendirebilirim diye. Sonunda böyle işte bir Çukurambar'da bir yer, bir de şu anki tuttuğumuz yer kalmıştı. Çukurambar'daki yerin sahibi dedi ki ya ben burayı sağlık sektörüne kiralamak istiyorum. Sonra aşağı Öveçler'deki şu anki bina sahibimizle oturduk. Sağ olsun çok kolaylık sağladı yani. Ne istesek kırmadı, indirim yaptı, şunu yaptı, diğer şartlarda kolaylık sağladı. O zaman anladım. Normalde ben daha çok işte Söğütözü, Çukurambar, Mustafa Kemal'de olsun istiyordum. Oralar daha böyle merkezi sıcak geliyordu. Sonra anladım yani Allah'ın muradı buraymış. O zaman buraya gidelim dedik. Süreç bu şekilde başladı. neredeyiz? Aşağı Öveçler Mahallesi 1332. sokaktayız. 7 katlı bir binadayız.
Tabii şu ana kadar her şey güzel, hoş. 7 katlı bir bina. Ve hiç inşaat bilmeyen 3-5 kişi olarak biz buradayız. Aslında biz bir gurbetteyiz şu an için. Daha şehri yeni tanıyoruz. Onun dışında burada ustaları yeni tanıyoruz. Yani Mersin'de mevcut ekibimiz var, mevcut ustamız var, mevcut taşeronlar var. Çok ahbap olduğu için sorup yapabiliyoruz. Ama burada biz bir nevi gurbetteyiz. Aslında biz burada biraz daha bu şey değil, yani böyle bir yardım çağrısı değil ama biraz daha böyle bizi düşündüren bir kesim. Madem burada bu kadar iş var ve madem burada bu kadar da iş bilmeyen adam var. Biz öğrenmeye gayretliyiz ama maalesef ki teknik kısımları bilmiyoruz. Tam buralarda işte gelip bu inşaatta bir yerlerin ucundan tutup destek olmalı diye düşünüyorum. Ben çok kısa bir süre içerisinde Ankara'yı da alacağımızı düşünüyorum yani. Hani bu bir hissiyat, bir şeye dayanarak söylemiyorum bunu ama inşaat sürecinde bile çok güzel dönütler alıyoruz yani. Ben bu işin gerçekten kıymetini anlayan insanların gelip ya biz ne yapabiliriz diye dertlendiğini birebir çok şahit oldum. Daha bu akşam dersten sonra biri geldi hemen yanıma dedi ki biz ne yapabiliriz dedi. Vallahi dedim az önce derste dedim sıcaktan boğuluyorduk dedim. 200-300 tane adam vardı burada. Klima lazım dedim buraya. Hemen dedi pazartesi ben ekip göndereyim. Bu katın klimalarını ben yapayım dedi. Bugün sabah yine bir arkadaş aradı. Elektrik malzemeleriyle ilgili bir dönüt verdi. Aynı süreci İstanbul'da yaşadığımdan dolayı hani şunu çok net görüyorum yani. Allah bir şekilde yaptırıyor, bir şekilde bitirtiyor. Sadece burada olay şu yani. Kime yaptırtacak yani? Kim nasiplenecek bu işten? Şimdi böyle zaten Allah yapacak, yaptıracak, bitirtecek burayı. Mevzu şu yani hani dava Allah'ın davası. Allah ortada bırakmaz. Birilerine yaptırır. Biz bu işin neresinde, ne kadarından nasipleneceğiz yani. Ortada büyük bir hazine var. Bu hazinenin altına ne kadar çok girersek bizim ahiret kazancımız o oranda olacak yani. Bugün buraya gelmemiz, şimdi burada bulunmamız, bu arkadaşların buraya hicret etmesi bunlar kıymetli şeyler. Uzaktan izleyip nasipsiz kalmaya gerek yok yani. Gelin siz de bir işin ucundan tutun. Siz de bir noktasından kendiniz için, kendi ahiretiniz için yani bu işi beraber yapalım. Zaten normalde olması gereken şu. Ankara'dan çok fazla açın, buraya da açın diye bize talep geldi. Bavulları aldık geldik. Burada Ankaralıların bizce yapması gereken şu. Siz buraya kadar geldiniz. Dediniz ki tamam artık burada yaşayacağız. Kim ne işten anlıyorsa gelip o işi tutması lazım. Yani insanlar şunu söylüyorlar. Ne eksiğiniz var, ne yapalım? Ben diyorum ki mesela işte fayanslar yapılacak, seramikler yapılacak. Abi seramiği alıp buraya gönderme. Seramiği al, kendin getir, başında dur, onu yaptır ki biz de diğer şeylerle ilgilenelim. Burayı bir an önce düzene oturtalım ki Bursa'da da bir hayalhanem olsun, İzmir'de de bir hayalhanem olsun. Hayalhanemi farklı farklı şehirlere taşıyalım. O yüzden siz gelin, tanışalım, görüşelim. Beraber bu işlerin altından kalkalım. Bizi siz çağırdınız. Biz de gelmekten tabii ki memnunuz ama bu işi beraber tutmamız gerekiyor. İnsan yerine koymuşlar bu seni. Kalabalığın içinde incinmiş, kakılmış İslam bir evlatsın lan sen. Boğulmak şeytana mahsustur. Sen hangi halde olursan ol, Allah'a sığın. Hisler, hayaller ve sesler sana hiçbir zarar veremez. O zaman pencerelerden seyret, içlerine girme. Kötü düşünce ve takıntılarından kurtul. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Vesvesan kitabı sizlerle. Kitapyurdu.com'dan sipariş verin. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.